Bütün bağlantıları yaptım. Burada şimdi bunları ısıyla makaronları sıkacağım ve elektriki olarak izolasyonu sağlamış olacağım. Daha sonra kullanımını size göstereceğim. Kullanımında şöyle bir şey var. Çalıştırır çalıştırmaz. Şimdi mesela artıya bastığınızda direkt 2'ye geçiyor. Eksiye bastığınızda 1 ile başlıyor. Yine kitin içerisinde gelen ısıyla daralan makaronla bu kablo sızdırmazlığını da sağlayacağım. Daha sonra bantla da elektrik bandıyla da saracağım. İzolasyon sağlansın. Şimdi dediğim gibi bez bantla saracağım ve sessiz kalmasını sağlayacağım. İlave elektrik tedbiri, izolasyon tedbiri alıp elektrik bandıyla bantlıyorum. Daha sonra da bez bantla sese karşı olan izolasyonu, ses izolasyonunu bez bantla arttıracağım. Bunları şu şekilde bez bant ile birleştireceğim. Hacmi mümkün olduğu kadar küçültmeye çalışıyorum. Çünkü burada alan bayağı dar olacak. Kablo bağlantıları tamam. Ses yapmasın diye bunu şu süngerle kaplayacağım. Evet, bundan 2 tane lazım. Bunun çok ısınacağını zannetmiyorum. Onun için yanlara da küçük destekler yapacağım. Şöyle yana da şerit halinde uzun kessem 3 yanına döneceğim. Üste dönmeyeceğim çünkü orada switch var. Dönsem bile switch'in olduğu yeri boş bırakmak durumundayım. Onları neyle birleştireceğim? Yapıştırmayacağım tabii ki. Bez bant kullanacağım bunun içinde. Bir tane buraya. Bir bantta karşısına. Şimdi buralara switch'in önünden döneceğim. Evet, bir tane daha benzer şekilde kesersem tamamını kaplamış olurum. Resmen pamuklara sarmış gibi oldum. Ama dediğim gibi ses hijyeni önemli. Talisman'da bunu 2 yere yerleştirebilirsiniz. Megane 4'teki durumu bilmiyorum. Bir şu boşluğa şu şekilde belki dikey olarak sığdırabilirsiniz. Tabi kapak kapanır mı bilmiyorum. Belki süngerleri takmadan çok daha rahat olur. Ama ben bunun için şurayı öngördüm. Burayı yapsam daha iyi olur diye düşündüm. Şu şekilde. Tabii şu fazla kabloları toplayacağım. Böyle buraya bırakayım şeklinde bir düşüncem var. Çünkü şu ortası boş. Boşluk var. O boşluğu ben böyle değerlendireceğim. Yani yere sabitlemeye gerek kalmadan sıkı duruyor. Ama ben yine de şöyle bir tane kablo bağı atmayı düşünüyorum. Şurada çünkü bir kablo var. Buraya sabitlerim. Öyle devam ederim. Evet, ben buradan yapacağım. Tabii şu soketlerin fazlalıklarını biraz uzun kablo bıraktım. Ama yer değiştirebilirim. Onun için de uzun kalmasında bence sakınca yok. Onları da bunun üstüne şöyle çörekletip saracağım. Çünkü soketleri bu şekilde bağladım. Ne yaptım ben? Şuradaki gri, yeşil ve sarı kabloları sizin yapmanız gerekeni söylüyorum. Şuradan uzayarak devam ediyor bu. Şu sarı ile aynı yoldan gidiyor. Kesiyorsunuz. Orada Gear Selektör yazan kısmına Gear Selektör'deki yeşil, sarı ve gri şeyleri bağlantı yapıyorsunuz. Terminallerle gösterdiğim gibi ve soket yazan, white socket yazan kısma da cihazın üzerindeki white socket yazan yerden çıkan kabloları yine o terminallerle birleştiriyorsunuz ve geliyorsunuz şurada. Hani sizin hangi viteste olduğunuzu, otomatikte mi, PRN'de hangisinde olduğunu gösteren o selektör var, biliyorsunuz. Işıklı bir gösterge var. Şu sarı kabloyu ister sıyırarak kırmızı kablosuna bağlantısını yapın. Neyin? Şunun. Şu kutunun kırmızı kablosu var, biliyorsunuz. Güç kablosu. O güç kablosunun kırmızısını şu sarı ile irtibatlıyorsunuz. Sarıyı da birbiriyle birleştireceksiniz. Yoksa orada birleştirmeniz lazım. Yoksa oradaki şeyi göremezsiniz. Birleştiriyorsunuz. Siyahı da şuraya bağlıyorsunuz. Ben bağlamadım ama siz bağlamanız gerekiyor. Sonra devam ediyorsunuz. Ve cihaz hazır oluyor kullanmaya. Kablolar buradaki şu plastik yerlere belki değer de ondan sonra ses yapar diye aralara sünger koydum. Özellikle şu araya sünger koydum. Ve bunu sıkışık sabitlemedim. Çift taraflı bant kullanmadım. Şu şekilde buraya zaten süngerleri yaptıktan sonra
Boyutu bayağı büyük oldu. Bu şekilde bıraktım. Aslında şuradan üzerine baskı uygulayarak başka bir şekilde de monte edebilirim. Ama zaten hareket edeceğini düşünmüyorum bunun. Çünkü kabloları vesaire diğer kablo demetlerine ben sıkı sıkıya bağladım. Bunlar da tutacaktır. Şu anda montajı bitirdik. Joel arkadaşımızın kanalımda takip ediyor. Teşekkür ederim. İmal ettiği, geliştirdiği ürünün montajını bitirdik. Deneyeceğiz şimdi. İlk testini. N'deyken tabii ki kumanda etmiyor. Şimdi D'ye alıyorum. D'ye aldığımda bakın direkt M2'ye geçiyor. İkisine birden basılı tuttuğunuzda manuele, uzun süre yine basılı tuttuğunuzda ise normal otomatiğe geçiyor. Bakın bu otomatik pozisyonda. Manuele alınca da manuele geçiyor bu. Böyle ilerliyor. Peki ikisini yine basılı tutalım. Manueldeyken otomatiğe geçiyor mu? Hayır. Bu otomatikteyken ama otomatik pozisyondayken yani D'deyken bunu şöyle yapabiliyoruz. İkisini aynı anda bakın. Basıyorum. Otomatiğe geçti. İkisini aynı anda basıyorum. Sürekli manuele geçti. Yani bu sürekli manuelde ne zaman otomatiğe geçiyor? Şöyle. Bakın stop ettiğim anda D'ye geçti. Bakın otomatikte. Otomatikte. Şimdi tekine basıyorum. Buna bastığımda direkt 2'ye geçiyor. Yani hem otomatikten manuel moda geçiyor hem direkt 2'ye atıyor. Yine otomatiğe geçelim. Birkaç saniye beklemeniz gerekiyor. İkisini aynı anda basıp geçtik. Arttırdığınızda artıyor. Azalttığınızda azalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, D'ye geçti. Şimdi burayı toplayacağım. Bunu bu şekilde havaya dikmiştim. Kaydırarak bunu yerine geçirirken alt tarafta bir takım yerler var. Oturtmam gereken kanallar var. Kanallara girmesi gerekiyor. Ve mesela şunları da kurtarmamız gerekiyor. Şu şekilde. Oturturken arka taraftan da tutarsanız iyi olur. Bu şekilde kaydırmanız mümkün olur. Montaj braketleri var çünkü. Şu deliklere girecek. Ve buradaki havalandırmayı da tabi yerine oturtmamız lazım şu alttan. El yordamı ile. Onu da göstereyim size. Henüz oturmamış. Şuradan görülebiliyor. Onu oturtmam lazım yerine. Onun için de koltukları bayağı bir ileri geri yapacağız. İçecek soğutma bölmesinin yeni kurtarmam gerekiyor. Bakıyorum burada sıkışacak bir şey görünmüyor. Güzel. İlerlettikçe daha iyi göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu taraf oturdu. Bakıyoruz delik karşıladı mı? Karşıladı, hatta biraz fazla bile gitmiş. Şimdi vidalarını takacağız. 4 tane vida. Gördüğünüz gibi çok dar burası. Yani bunu sökmeden ulaşmak zor. Onun için sökmenizi tavsiye ederim ben. Bu iki vidayı taktık yerine. Bunu yerine takayım. Soğutma takılı. Şimdi önlere takayım. Bu taraf tamam. Sıra diğer tarafta. Arkayı takayım. Arkayı takmak için öne kaydırmak gerekiyor. Burayı da taktım. Evet, sürece ulaşabiliyorum buradan. Switch orada görülebiliyor. Elimde ulaşıyor, denedim. Evet, bunu şimdi takacağım. Öne. Sıra burada. Bakın burada da var. Bunu da takıp orta konsolu tamamen sabitlemiş olacağız. Şimdi üst konsolu oturtacağım. Soketleri takacağım ve ondan sonra söktüğüm gibi geri toplayacağım.
Soketleri taktım söktüğüm gibi. Evet, bunu takmadan önce bunu takmam lazım. Yoksa bu oturmuyor yerine. Yine aynı şekilde arka tarafı oturtup soketi de çıkardığımız soketi takmayı unutmuyoruz. Evet, bastırıp oturttuğumuzda hazır. İki vidasını takıyoruz. Evet, bu da tamam. Şimdi yan parçaları takıp daha sonra vidalarını sıkacağız. Burayı takacağım şimdi. Orayı takmak için hatırlarsanız şunu esnetmiştik. Neden? Şu kanala giriyor çünkü bunun bu ucu. Dolayısıyla önce orayı takmamız lazım. Sonra şu şekilde üçgeni yerine oturtacağız. Üçgen parçayı. Sonra da gördüğünüz gibi bunu oturttuğunuzda şuradaki iki vidayı takmaya kalıyor. Üçgen parçanın sabitlenme işi. Sıra diğer tarafta. Diğer tarafı oturtmak çok kolay. Şu şekilde şu kanala evet, bu üçgen de yerine monte edildi. Burası da hazır. Evet, bir tek vites topuzu kaldı ve şu iki parça, onları monte edeceğiz. Evet, sırada şu parçanın montajı var. Bu parçayı da bu şekilde şurada görüldüğü gibi ittiriyoruz ve agrafları yerine oturuyor. Sonra ahşap görünüm parçayı yerine oturttuğumuzda burayla ilgili işimiz bitmiş oluyor. Sıra diğer tarafta. Şu parçayı yerine takacağız. Onu da bu şekilde getirip bu da oturdu. Ahşap parça. O da yerine oturdu. Vites topuzunun yayı takılı zaten üzerinde. Şurada görüyorsunuz. Sadece üzerine getirip aşağı ittiriyorum. Yay burada gördüğünüz gibi otomatik oturuyor. Daha sonra bunu yukarı kaldırdığımızda böylece kullanılmaya hazır. Montaj tamamlandı. Şimdi bunun testini yapacağız. Cihazı taktım. Taktıktan sonraki ilk sürüş deneyimim. Gece sürüşü denk geldi. Gündüz sürüşü de çekeceğim tabii ki. Vites D'de. Burada görülebiliyor D'de şurada. Burada da görülebiliyor D'de. Şimdi bir kez kola dokunacağım. Direkt bulunulan vitesin bir üstüne çıkarıyor vitesi. Bakın vites düştü. 4'te şu anda. 5'te. Güzel kumanda ediyor. Ben sadece sağ tarafa dokundum. Bir de sola dokunarak yapalım. Bu sefer de bir vites alta atıyor. 10 saniye kaldıktan sonra manuelde otomatik D'ye geçti. Sürekli manuelde kalmasını isterseniz ikisini aynı anda basıyorsunuz. Bakın geçti. M4, manuel 4 ve 5'e geçtim vites olarak. Şimdi ikisine birden tekrar bastığınızda da tekrar otomatiğe D'ye geçiyor. Ama 5 saniye tutmanız gerekiyor. Evet, tuttum ve D'ye geçtim. Kolla çekerek bakacağım bu sefer. Kaçtaymış? 5'te. Eksi tarafına, vites küçültme tarafına bastığımızda M4'e geçecek muhtemelen. Evet. Direkt M4'e, yani tork ihtiyacı olursa diye bir alt vitesi atabilmesi için dizayn etmiş Joel. Şimdi tekrar D'ye geçti. Aynı şeyi bir de tam tersini deneyeceğim. Yani artı tarafa basarak deneyeceğim bunu. Trafiğin uygun olmasını bekliyorum. Şimdi artı tarafa basıyorum. Eksi de değil elim. Manuel olarak bakalım. M4'te bastım. Direkt M5'e aldı. M5'e aldı. Şimdi kendisi D'ye geçecek. M5'te şu anda. Bakın süratimi fazla arttırmıyorum görebilmek için. D'ye geçti. Yine aynı şekilde basıyorum sağ tarafa, yani vites yükseltme tarafına.
6'ya alıyor. Yani bu da artıya bastığınızda bir üst vitese, eksiye bastığınızda bir alt vitese geçebiliyorsunuz.